Herkese merhabalar. Bilim, tarih ve kültürle ilgili her şey hakkında konuşmayı sevdiğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığım, gerçekten heyecan verici bir konumuz var. Oppenheimer'ın sırlarla dolu hikayesine farklı bir açıdan bakmaya hazır mısınız? Tekrardan uyarıyoruz, bu videoyu sinemaya gitmeden önce kesinlikle izlemelisiniz. Oppenheimer, 20. yüzyılın en büyüleyici ve tartışmalı figürlerinden biridir. Parlak bir fizikçi, karizmatik bir lider, karmaşık bir kişilik ve atom bombasının geliştirilmesinde kilit bir oyuncuydu. Dünya Savaşı sırasında ilk nükleer silahları yaratan, gizli araştırma ve geliştirme programı olan Manhattan Projesi'nin düzenlenmesindeki rolü nedeniyle sıklıkla atom bombasının babası olarak anılır. Peki ama gerçek Oppenheimer kimdi? Onu böylesine yıkıcı bir silah üzerinde çalışmaya iten neydi? Eylemlerinin ahlaki ve siyasi sonuçlarıyla nasıl başa çıktı? Geride bilim ve insanlık için nasıl bir miras bıraktı? Bu videoda tarihi gerçeklere, biyografik kaynaklara ve kendi sözlerine dayanarak bu soruları yanıtlamaya ve size Oppenheimer'ın yaşamı, zihni hakkında bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Ayrıca Kay Bird ve Martin J. Shervin'in Amerikan Prometheus adlı kitabından uyarlanan ve Oppenheimer'ın esrarengiz çelişkili kişiliğini büyüleyici bir şekilde ele alan yeni Oppenheimer filmini neden izlemeniz gerektiğini de anlatacağız. Öyleyse başlayalım. Çocukluk ve eğitimi. Oppenheimer 22 Nisan 1904'te New York'a, Almanya'dan gelen Yahudi göçmenlerin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası zengin bir tekstil ithalatçısı, annesi ise bir sanatçıydı. Kendisinden küçük Frank adında bir erkek kardeşi vardı ve o da fizikçi oldu. Oppenheimer, dil, edebiyat, felsefe ve matematik de dahil olmak üzere birçok alanda üstün başarı gösteren bir dahiydi. Harvard Üniversitesi'nden 1925 yılında kimya dalında lisans derecesiyle mezun olduktan sonra Cambridge Üniversitesi ve Göttingen Üniversitesi'nde fizik eğitimi almak üzere Avrupa'ya gitti. Kuantum mekaniğinin kurucularından Max Born'un gözetiminde 1927 yılında fizik doktorasını tamamlamıştır. Bilimsel başarıları. Oppenheimer teorik fiziğe, özellikle de kuantum mekaniği ve nükleer fiziğe önemli katkılarda bulunmuştur. Moleküler dalga fonksiyonları için Born-Oppenheimer yaklaşımı, elektron ve pozitron teorisi, nükleer füzyon, kuantum tünelleme, nötron yıldızları ve kara delikler gibi konular üzerinde çalıştı. Ayrıca Niels Bohr, Paul Dirac, Enrico Fermi ve Albert Einstein gibi diğer birçok önde gelen fizikçiyle işbirliği yaptı. Derin sezgileri, zarif hesaplamaları ve farklı fikirleri sentezleme yeteneğiyle tanınıyordu. Ayrıca genç öğrencileri eğitme ve ilham verme konusunda da olağanüstü bir yeteneğe sahipti. 1936 yılında Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör oldu ve burada teorik fizik alanında önde gelen bir merkez kurdu. Ayrıca Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve diğer kurumlarda da ders verdi. Manhattan Projesi. Oppenheimer 1942 yılında ABD hükümeti tarafından Nazi Almanyası'ndan önce bir atom bombası geliştirmeyi amaçlayan Manhattan Projesi'nde çalışmak üzere işe alındı. New Mexico'daki Los Alamos laboratuvarında bombanın tasarlanması ve inşasından sorumlu olan Y Projesi'nin direktörlüğüne atandı. Bu görevde birçok zorlukla karşılaştı. Farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip bilim adamlarından oluşan geniş bir ekibi yönetmek zorundaydı. Teknik zorluklar ve belirsizliklerle başa çıkmak zorundaydı. Askeri yetkililer ve politikacılarla koordinasyon sağlamak zorundaydı. Gizliliği ve güvenliği korumak zorundaydı. Etik ikilemler ve kişisel çatışmalarla başa çıkmak zorundaydı. Oppenheimer bu engellerin üstesinden gelebilen etkili bir lider olduğunu kanıtladı. Los Alamos'ta fikirlerin özgürce paylaşıldığı ve tartışıldığı işbirlikçi bir atmosfer yarattı. Vizyonu, coşkusu ve karizmasıyla çalışma arkadaşlarını motive etti. Sorunları bilimsel uzmanlığı ve yaratıcılığı ile çözdü. Diğer yetkililer ve paydaşlarla iyi iletişim kurdu. Personelinin refahına ve moraline çok önem verirdi. 16 Temmuz 1945'te Oppenheimer, New Mexico'daki Trinity bölgesinde atom bombasının ilk testine tanık oldu.
Patlama herkesin beklediğinden daha güçlüydü. 21 kiloton TNT'ye eşdeğer bir enerji açığa çıkardı ve havaya 12 kilometre yükselen bir mantar bulutu yarattı. Oppenheimer, daha sonra kendisine Hindu kutsal kitabı Bhagavad Gita'dan bir metnin hatırlatıldığını söyledi. Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi. Bir ay sonra Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine 2 atom bombası atıldı ve on binlerce insan anında, çok daha fazlası da, radyasyonun etkisiyle kısa zamanda öldü. Bombalamalar 2. Dünya Savaşı'nı etkili bir şekilde sona erdirdi. Ama aynı zamanda nükleer silahların yaygınlaştığı ve jeopolitik gerilimlerin yaşandığı yeni bir dönemi başlattı. Savaş sonrası yıllar. Oppenheimer'ın atom bombasının yaratılmasındaki rolü, onu ulusal bir kahraman ve ünlü yaptı ama aynı zamanda çatışmalı ve sorunlu bir adamdı. Bombanın kullanımı, bunun insanlık ve dünya için sonuçları konusunda karışık duygulara sahipti. Savaştan sonra da nükleer politika ve silahların kontrolü tartışmalarına dahil olarak siyasi ve kişisel zorluklarla karşılaştı. Uluslararası işbirliğini ve nükleer silahların düzenlenmesini savunmuş ve nükleer füzyona dayalı daha güçlü bir silah olan hidrojen bombasının geliştirilmesine karşı çıkmıştır. Ancak görüşleri, onu bir güvenlik riski ve potansiyel bir komünist sempatizanı olarak gören bazı etkili politikacılar ve askeri liderlerle çatıştı. Oppenheimer 1954 yılında ABD'ye sadakatsizlikle, komünist örgütler ve kişilerle bağlantıları olmakla suçlandı. Atom Enerjisi Komisyonu tarafından aşağılayıcı bir duruşmaya tabi tutularak güvenlik izni iptal edildi ve devlet hizmetindeki kariyeri fiilen sona erdi. Ayrıca kendisiyle ilişki kurmaktan korkan birçok eski meslektaşı ve arkadaşı tarafından dışlandı. Hayatının geri kalanını Princeton, New Jersey'de profesör olarak geçirdi ve burada fizik gibi diğer entelektüel uğraşlar üzerinde çalışmaya devam etti. 1967'de de 62 yaşındayken gırtlak kanserinden öldü. Oppenheimer filmi. Oppenheimer'ın yaşam öyküsü, başarıları ve tartışmaları, zaferleri ve trajedileriyle dolu büyüleyici karmaşık bir öyküdür. Bilimsel dehası ve vizyonuyla tarihi şekillendiren ve dünyayı değiştiren bir adamdı. Ama aynı zamanda ölümüne kadar peşini bırakmayan ahlaki ikilemler ve etik sorularla da yüzleşti. Şiiri ve felsefeyi seven ama aynı zamanda kitle imha silahları yaratan bir adamdı. Hayranlık ve saygı uyandıran ama aynı zamanda korku ve şüphe hissettiren bir adamdı. Oppenheimer ve mirası hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Christopher Nolan'ın Oppenheimer rolündeki Cillian Murphy, eşi Kitty rolünde Emily Blunt, General Leslie Groves rolünde Matt Damon, Levi Strauss rolünde Robert Downey Jr. ve diğer birçok yetenekli oyuncunun rol aldığı yeni filmi Oppenheimer'ı izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Film, Oppenheimer'ın Avrupa'daki ilk yıllarından Manhattan Projesi'ne katılımına ve Soğuk Savaş sırasındaki çöküşüne kadar hayatını inceleyen epik bir biyografik gerilim. Film, sürükleyici bir sinema deneyimi için IMAX 65 mm'ye, 65 mm, geniş format filmlerde, IMAX siyah-beyaz film fotoğrafçılığındaki bölümlerde dahil olmak üzere çekilmiştir. Umarım bu videoyu beğenmiş ve Robert Oppenheimer hakkında yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse, lütfen beğen butonuna basmayı ve bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmini izledikten sonra, film hakkında ne düşündüğünüzü aşağıdaki yorumlarda bize belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler.